Medok'tan Garcinia Jel 8'de sağlığı sundu. 8'de sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Şimdiki konuğumuz ortopedi ve travmatoloji uzmanı doçent doktor Haluk Çabuk. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Nasılsınız hocam? İyiyim, sağ olun. Sizler nasılsınız? Sağ olun, çok teşekkürler. iyiyiz, sağ olun. Hocam ileri yaşlarda insanlarda çok sık diz ağrısı olmakta. Bunlarla ilgili bize birazcık bilgi verme şansınız var mı? Evet, ileri yaşlarda maalesef dizlerimize iyi bakmadığımız zaman özellikle diz ağrılarımız oldukça artıyor. Aslında buna yatırım yapmak lazım. Biraz bankayı erken doldurmak gerekiyor. Diz ağrısına gitmeden önce özellikle 20'li 30'lu yaşlarda diz sağlığımıza, kıkırdak sağlığımıza dikkat etmemiz lazım. Özellikle kilo kontrolüyle, hareketli bir yaşam tarzıyla diz sağlığımızı korumamız gerekiyor. Yani unutmamamız gereken bir şey var burada. Kıkırdak tamamen dizin hareketinden besleniyor. O yüzden hareketli bir yaşam sizin kıkırdak sağlığınızı koruyor. Hareketli bir yaşam, iyi bir kilo kontrolü. Hareketten kastım böyle ağır sporlar yapmak değil, basit pilates, yürüyüşler, bisiklet, yüzme gibi basit sporlar bile diz sağlığını korumak için bizim için çok önemli. Çünkü hareket, kıkırdak sağlığını koruması, kıkırdağın sağlam kalması demek. İleriki dönemde kıkırdak hasarına bağlı dizinizin altındaki kemikte ağrı oluşmasını engelleyen en önemli faktör. Evet. Peki diz ağrıları için tedavi seçenekleri var mıdır? Yani tek çözüm ameliyat mıdır? Ameliyat silahtaki son kurşun. En son ameliyat öneriyoruz hastalarımıza. En önemli şey dediğim gibi kilo kaybı. Yani literatürde gösterilmiş ki siz kilonuzun %10'unu bile verseniz, yani tamamen 100 kilosunuz sallıyorum. 10 kilo verdiğinizde, 90 kiloya düştüğünüzde ağrı oranı %50 azalıyor. Daha etkili bir tedavi yok. Bundan sonra hareketli bir yaşam, basit egzersizler yapılabilir. İlaçlar, çok basit ağrı kesicilerle başlayan bir süreç. Ağrı kesiciler, diz içi enjeksiyonlar, bazı oral preparatlar bizim dizimizin ağrılarını geçirmek için kullanılabilir. Ama en önemli şey dediğim gibi yaşam tarzı modifikasyonu dediğimiz kilonuzun kontrol altına alınması ve hareketinizin arttırılması. Ne kadar hareket o kadar sağlıklı bir diz. Evet. Hocam son dönemlerde çok duyuyoruz. Bu işte insanlar bir şeylere başlarken ağrı kesicilerle başlıyor. Daha sonra ameliyatlar düşünülüyorsa yapılıyor ama arada bir uygulama var, diz içi enjeksiyonlar. Gerçekten sizlerin yapması gerektiği uygulamalar. Bu diz içi enjeksiyonlarla ilgili bize biraz bilgi verebilir misiniz? Çok merak edilen şey var. Ağrı olabilir mi bununla ilgili? Diz içi enjeksiyonlar ve oral preparatlar bu ameliyatla basit ilaçlar arasındaki formlar. Bunlardan oral preparatlarla başlayayım. İşte glikozaminler, kolajen gibi takviyeler kullanılabiliyor. Ama gerçek anlamda literatürde baktığımızda bunların ne kadar bilimsel altyapısı var çok tartışmalı. Ağızdan aldığınız bir glikosaminoglikanın yani en çok kullanılan preparat veya bir kolajenin dize gitmesi diye bir şey söz konusu değil maalesef. Burada insanlar burada çok yanılıyorlar. Ağızdan aldığınız preparat en ufak parçasına kadar yıkılıyor midenizde, sindiriliyor. Ondan sonra tekrar vücut onu yapmaya çalışıyor. Bunun için bu tarz ilaçların içerisinde, bu gıda takviyelerin içerisinde MSM dediğimiz ağrı kesici bir molekül var. Birçoğunun içerisinde bunu göreceksinizdir. Zerdeçal özü, MSM. Bu tarz şeyler aslında doğal bir anti-inflamatuar. Yani yangıyı baskılıyor. Bu da insanların ağrısını kesiyor. Ağrısını kestiği için aslında bunların işe yaradığını düşünüyor. O yüzden burası biraz tartışmalı bir konu. İyi olduğunu iddia edenler var ama büyük çalışmalarda gösterilmiş ki çok da efektif değil. İkinci gruba geçtiğimizde yani diz içi enjeksiyonlara geçtiğimizde bunlar da hyaluronik asitler, PRP'ler ve son zamanlarda daha modası gelen hidrojel yani diz içi sıvı diz protezi diye lanse edilen şeylerle ayırabiliriz. Hyaluronik asit ve PRP'ler ne zaman etki ediyor? Bunlar dizimizdeki küçük kıkırdak yaralanmaları varsa, ileri evrelerde değil, özellikle küçük kıkırdak yaralanmaları varsa PRP dediğimiz plateletten zengin plazma bir çeşit iyileşme bombası. Siz dizin içine atıyorsunuz ve iyileşmesini istiyorsunuz. Dizin içine attınız. Bunlar 10'ar gün aralıklarla 3'er tane yapılması tavsiye ediliyor. Küçük yaralanmalarda, küçük kıkırdak bozukluklarında eğer dizinizin dizilimi doğruysa, eğer eşlik eden bir bağ yaralanmanız yoksa gerçekten işe yarıyor. Bunu biraz da hareketle desteklerseniz gerçekten işe yarıyor. Biraz daha ileri formlarda, böyle orta dereceli kireçlenmelerde hyaluronik asitler etkili. Bununla beraber hyaluronik asitin içerisine biraz da kortizol eklediğinizde hastanın hem yangısı düşüyor, hem ağrısı kesiliyor, hem de hyaluronik asitin verdiği o dolgunluk hissiyle diz hareketleri çok daha rahat oluyor. Aynı seansta yapabiliyoruz değil mi? Aynı seansta yapabiliyoruz. Bunlar çok ağırlı işlemler değil, lokal
Hatta öncesinde ufak uyuşturarak yaptığımız işlemler çok ağır işlemler değil. Ameliyathane şartları gerektirmiyor herhalde. Genelde poliklinik ortamında yapılıyor. Çok ameliyathane şartları gerektirmiyor. Son basamak olan hidrojel veya işte sıvı diz protezi diye lanse edilen ürün ise çok tartışmalı. Bundan 20 yıl kadar önce bu tarz ürünler gene vardı ve sonuçları maalesef çok kötü oldu. Yani bunlarla çok uğraştık, bunun komplikasyonlarıyla. Şu an piyasada var olan ürünün maalesef insan çalışmaları çok yeterli değil. Yapılan çalışmaların birçoğu hayvan üzerinde, kendi sayfalarından aldığım kısmını söylüyorum. Ve insan çalışmaları da çok küçük bir grup üzerinde sadece 1 yıllık çalışmalar. O yüzden kendi hastalarıma şahsen önermiyorum sıvı diz protezi. Çünkü sonuçlarını bilmiyorum. Peki bu tedavilerin işe yaramadığı durumlarda diz protezi kimlere yapılır? Kimler adaydır? Evet. Şimdi diz protezi biraz korkulan bir şey. İşin içine ameliyat girince insanlar biraz daha korkuyor. Ama olaya şöyle bakmak lazım. Siz dizinizin ağrısından dolayı günlük hayatınızdan ne kadar kalıyorsunuz? Ben markete gitmekten çekiniyorum. Arkadaşlarımla kafeye gidip yürümekten, kafede oturmaktan çekiniyorum. Çünkü dizim ağrıyacak biliyorum. 1 kilometreyi yürüyemiyorum. Ağrısız, durup dinlenmek zorunda kalıyorum. Veya akşam sağdan sola dönerken dizlerim birbirine değdiğinde ağrıdan uyanıyorum. Eğer böyle bir durumunuz varsa bu artık sizin az çok diz protezinize aday olduğunu gösteriyor. Sizi günlük hayattan alıkoyan bir ağrı ve filmleyiniz yani X-ray'leyiniz, görüntüleyiniz bunu destekliyorsa siz artık bir diz protezi adayısınız. Dünyanın sonu değil. Mutlu bir şekilde aslında bu işten sizin günlük konforunuzu arttırmak için çıkılabilir. Peki hocam diz protezi yaptırdık yani böyle bir sizle görüşmeye geldik. Böyle bir diz protezine karar verdik. Ama korkularımız var. Biz bir diz protezinden korkmalı mıyız? Bizi sonrasında neler bekliyor? Sıkıntıyla karşılaşır mıyız? Evet. Dediğim gibi işin içine ameliyat girince herkes bir korkuyor. Ben olsam ben de korkarım. Ben Almanya'da çalıştığım süreçte Almanlarla Türkler arasındaki en büyük farkı burada gördüm. Türkiye'de herkes ameliyattan korkuyor. İşte 6 ay, 8 ay ilaç tedavisi veriyoruz. Yurt dışında biraz daha farklı. 6 ay bir ilaç tedavisi verdiğimizde bunun ameliyatı yok mu? Niye ben bu ilacı içiyorum diyorlar. Diz protezi ameliyatından korkmalı mıyız? Başımıza neler gelecek? İlk önce bunu doktorunuzla tartışabilmeniz gerekiyor. Bir diz protezi ameliyatında ameliyatınızın ne kadar süreceğini bilmeniz gerekiyor. Yaklaşık 1-1,5 saat ortalama bir diz protezi ameliyatı sürer. Bu 1,5 saatten sonra bir sürü damar yolundan verdiğimiz ağrı kesiciler, bazen belden verdiğimiz ağrı kesicilerle o gecenizi rahat geçirmenizi sağlarız ve bir gün sonra üstüne basıp yürüyorsunuz. Aslında hastalar bunu bilse, bir gün sonra yürüyeceğini bilse çoğu ameliyat olmayı kabul ediyorlar. Çünkü genellikle hastalar hep kötü örnekleri gördükleri için iyi örnekler etrafta kendini belli etmiyor. Nazar değmesin diye böyle yapıyorlar diye düşünüyorum ben. Ameliyat olduğunuz bir gün sonra ayağa kalkıp yürürsünüz. Ortalama 3-4 gün hastanede kalırsınız. Bu hastanede kalma sürecinde genelde fizyoterapist arkadaşlar yardımcı oluyorlar sizi yürütmenize, hareketinize, oturmanıza, kalkmanıza. 1-1,5 ay süre zarfında her şey yolunda giderse dizinizde bir protez olduğunu 1,5 ay sonra unutmaya başlarsınız. Genelde de 6 ay sonra unutursunuz tamamen. Yani benim dizimde hiçbir şey yokmuş, normal doğal dizim gibi oldu dersiniz. Korkmalı mıyız? Evet, risk var mı? Var. Sonuçta bir ameliyat. Her cerrahinin olduğu gibi diz protezinin de riskleri var. En büyük 2 korkumuz bizim, bir enfeksiyon olmasın, 2 gevşeme olmasın, erken gevşeme olmasın. Enfeksiyonu önlemek için öncesinde önlem almak gerekiyor. Yani siz bir ameliyata girmeden önce, bir protez ameliyatına girmeden önce, bu bütün protezler için geçerli, vücudunuzun hiçbir yerinde enfeksiyon olmadığını kanıtlamak zorundasınız. Bu dişinizden boğazınıza, burnunuza, her tarafınızdan biz gerekli örnekler alıp ona bakıyoruz. Bunu yaptık. Sizin bir risk faktörünüz yok. Yani çok ileri diyabet hastası değilsiniz. Yani şeker hastalığınız, kontrolsüz bir şeker hastalığınız yok. Böbrek rahatsızlığınız yok. Bunlar hep riski arttıran şeyler. Bunlar yoksa ortalama bir diz protezinde enfeksiyon oranı %1'in altında. Yani gerçekten düşük bir risk. En büyük korkumuz bu. İkinci korkumuz erken dönem gevşemeler. Erken dönem gevşemelerde de aslında iyi cerrahların, özellikle cerrahi hacmi yüksek cerrahların sonuçları daha iyidir. Bunu böyle tercih etmekte fayda var. Size uygun bir protezle, sizin anatominize uygun bir şekilde yapılan bir cerrahide ne zaman gevşeme olur? Hastalar hep bunu soruyor. Hocam bunun ömrü ne kadar? Klasik. Bu protezin ömrü ne kadar? 10 sene, 15 sene derdik eskiden. Şimdi gösteriliyor ki
20 senelik sağ kalımlar %87'lerde. Sağ kalım ne demek? 100 hastaya protez yaptığınızda 87 tanesi 20 sene sonra aynı protezle devam ediyor. Aslında başarısı çok yüksek. Ve korkmalı mıyız? %85'in üzerindeki hastalar mutlu. Hani sadece başarılı değil, aynı zamanda hastalar da mutlu. Çok çok teşekkürler Teşekkür değerli bilgileriniz ederim. için. Sağ olun. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ederim. 8'de Sağlık'ta bugün çok değerli doktorumuz, ortopedi ve travmatoloji uzmanı, doçent doktor Haluk Çabuk'la beraberdik. 8'de Sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Medok'tan Garcinia Jel 8'de sağlığı sunar.